Gözlerinizi kapatın ve bir an için dünyanın herhangi bir yerinde, okyanus kıyısında durduğunuzu hayal edin. Belki Akdeniz'in ılık sularına bakıyorsunuz. Belki Kaliforniya sahilinde devasa dalgaların kıyıya vuruşunu izliyorsunuz. Belki de Tayland'ın bembeyaz kumsallarından birindesiniz. Önünüzde uçsuz bucaksız uzanan okyanusa bakıyor, milyonlarca yıldır olduğu gibi dalgaların kıyıya gelişini izliyorsunuz. Şimdi bu manzarayı zihninizde biraz değiştirelim. O suyun içine doğru yürümeye başladığınızı hayal edin. Yürümeye devam edin. Durmayın. O dalgaların tam 120 metre, yani yaklaşık 40 katlı bir gökdelen yüksekliği kadar altına doğru dümdüz indiğinizde inanılmaz bir şeyle karşılaşırsınız. Orada o zifiri karanlık suların altında eski ormanların, kurumuş nehir vadilerinin ve bir zamanlar insanların yaşadığı mağaraların kalıntıları yatar. Sadece 12 bin yıl önce suyun üzerinde olan, güneşi gören, üzerinde hayvanların otladığı ve insanların avlandığı koca manzaralar, bugün tamamen boğulmuş, yok olmuş ve yüzlerce metrelik tuzlu suyun altına gömülmüş durumdadır. Bu anlattığım bir bilim kurgu hikayesi veya fantastik bir roman kurgusu değildir. Bu gerçekten yaşandı ve üstelik jeolojik standartlara göre inanılmaz derecede hızlı yaşandı. Dünyamızın yüzü, insanlığın kolektif hafızasına sonsuza dek kazınacak kadar kısa bir süre içinde geri dönülemez bir şekilde değişti. Bu gece yolculuğunda suların altındaki bu kayıp dünyalara ve eski insanların hafızalarına doğru ilerlerken, dünyanın farklı köşelerine dağılmış olsak da aynı eski soruya bakacağız. Sydney'de güneş doğarken, Seattle'da gece yarısıyken veya İstanbul'da uykuya dalmadan hemen önce, hepimiz bir zamanlar çok ama çok farklı olan bu gezegenin üzerinde yaşıyoruz. Haritaların değişmez göründüğü bir çağda bile, denizin ve buzun insan ömründen çok daha uzun ritimlerle kıyıları nasıl yeniden çizdiğini hayal etmek gerekir. Eğer bu sakin tarih yolculuğu size eşlik ediyorsa, kanalımıza abone olabilir ve yorumlarda bu hikayeyi nereden dinlediğinizi, aklınızda hangi eski kıyı görüntüsünün kaldığını bizimle paylaşabilirsiniz. Bugün dünya haritasına baktığımızda, kıtaların ve okyanusların sınırlarının hep böyle olduğunu düşünürüz. Haritadaki bu şekiller bizim için normaldir. Ancak 12 bin yıl önce elinizde modern bir dünya haritası olsaydı, muhtemelen yaşadığınız gezegeni tanıyamazdınız. Kıyı şeritleri tamamen farklıydı. Deniz seviyesi bugünkünden 120 metre daha düşüktü. Bugün sular altında olan devasa bölgeler o zamanlar tamamen kuru topraktı. Endonezya, denizin ortasına dağılmış binlerce küçük adadan oluşan bir takım ada değildi. Sundaland adı verilen devasa bir alt kıtaydı. Bugün ada olarak bildiğimiz kara parçalarını devasa ve tek bir kütle halinde birbirine bağlıyordu. Britanya adaları aslında hiç de ada değildi. Ayaklarınız ıslanmadan Londra'dan Paris'e yürüyebilirdiniz. Basra Körfezi sularla kaplı bir deniz değildi. İnsanların yaşadığı, avlandığı ve yerleşimler kurduğu yemyeşil bir nehir vadisiydi. Sonra tüm buralar boğuldu. Milyonlarca yıl süren o sabırlı ve yavaş jeolojik süreçler gibi değil, tam aksine felaket derecesinde hızlı bir şekilde. Birkaç bin yıl, hatta belki de çok daha kısa bir süre içinde deniz seviyeleri o devasa 120 metrelik yükselişi gerçekleştirdi. Bunun ne anlama geldiğini bir düşünün. Her yıl okyanus karaya doğru biraz daha sürünerek ilerliyordu. Her yeni nesil, büyükannelerinin köyünün artık dalgaların altında kaldığına dair hikayelerle büyüyordu. Her yüzyıl suyun hiç durmadan gelmeye devam etmesiyle koca bölgelerin yutuluşuna şahit oluyordu. İşte bu, bildiğimiz anlamdaki büyük tufanın ta kendisidir. Bu sadece dini veya mitolojik bir tufan değil. 12 bin yıl önce tüm gezegeni yeniden şekillendiren, gerçek, jeolojik ve bilimsel olarak kanıtlanmış devasa bir tufan olayıdır. Ve bilim insanlarının geceleri uykusunu kaçıran asıl şey şudur: dünya üzerindeki hemen hemen her antik medeniyetin bu konu hakkında bir hikayesi vardır.
Mezopotamyalılar dünyayı kaplayan bir tufandan ve Gılgamış'tan bahseder. İbraniler Nuh'u yazar. Yunanlıların Deukalyon'u vardır. Hindu metinleri büyük bir su baskınından sağ kurtulan Manu'yu anlatır. Çin mitolojisi felaket getiren sellerle mücadele eden Büyük Yu'nun efsanesini aktarır. Pasifik kuzeybatısından Amazon'un derinliklerine kadar Amerika'nın yerli halklarının detaylı tufan anlatıları vardır. Avustralya aborijin hikayeleri, denizin kıyı topraklarını nasıl yuttuğunu nesiller boyu anlatmıştır. Tüm bu hikayeler, birbirlerinden binlerce kilometre ve binlerce yıl uzakta olan kültürlerden gelmektedir. Birbirleriyle hiçbir teması olmayan, birbirinin varlığından bile habersiz olan kültürler. Ve yine de hepsi tamamen aynı şeyi anlatıyor. Suyun yükselişi, dünyayı yok edişi ve yeniden şekillendirişi. Tarihçiler uzun bir süre boyunca bu hikayeleri doğanın gücü veya tanrıların gazabı hakkındaki sembolik anlatılar, yani saf mitoloji olarak görerek reddettiler. Ancak daha sonra jeologlar kayaları okumaya başladılar ve kayalar mitlerin anlattığı hikayenin aynısını anlatıyordu. 12 bin yıl önce gerçekten olağanüstü bir şey olmuştu. Son buzul çağını ani bir buz erimesi ve yükselen denizler patlamasıyla sona erdiren bir şey. Birçok kıtada devasa megafaunanın, yani o dev memelilerin soyunu tüketen bir şey. İnsan popülasyonlarını, kıyı yerleşimlerini terk etmeye ve daha iç kesimlere göç etmeye ya da boğulmaya zorlayan bir şey. Belki de hakkında hiçbir şey bilmediğimiz, tüm kanıtları şimdi yüzlerce metrelik deniz suyunun altında yatan eski medeniyetleri yok eden bir şey. Artık asıl soru bunun olup olmadığı değildir. Kanıtlar çok güçlü ve tartışılmazdır. Asıl soru bunu neyin tetiklediğidir. Milyonlarca kilometre kareyi kaplayan, kilometrelerce kalınlıktaki buz tabakalarının bu kadar hızlı erimesine ve deniz seviyelerinin 120 metre birden yükselmesine ne sebep olabilirdi? Üstelik bu erime, on binlerce yıl boyunca yavaş yavaş değil, manzarada bugün bile görebildiğimiz yara izleri yaratan devasa su baskınları halinde felaket derecesinde darbelerle gerçekleşmişti. Bu anlatıda keşfedeceğimiz hikaye tam olarak budur. Son buzul çağında dünyanın neye benzediğinin hikayesi. Isınmayı aniden kesintiye uğratan o gizemli soğuk dalgasının, yani Genç Trias döneminin hikayesi. Büyük erimenin ve onu izleyen mega sellerin hikayesi. Antik efsanelerde, jeolojik kanıtlarda ve modern okyanuslarımızın altında yatan boğulmuş manzaralarda yazılı olan o eşsiz hikaye. Bu, felaketler ve hayatta kalma hakkında bir anlatıdır. 12 bin yıl önceki gezegensel bir felaketin, ondan sonra gelen her şeyi, tarımın yükselişini, medeniyetin doğuşunu ve her kültürün dünyanın boğulduğu o döneme dair taşıdığı efsaneleri ve anıları nasıl şekillendirdiğine dair bir hikaye. Ve bu hikaye, bugün her zamankinden çok daha anlamlıdır. Çünkü eriyebilecek devasa buz tabakalarının olduğu, deniz seviyelerinin yükselebileceği ve her zaman bir kıyı olarak kalmayabilecek sahillerde milyarlarca insanın yaşadığı bir gezegende yaşıyoruz. Ancak tüm bunları anlamak için acele etmeden çok eskilere gitmemiz, tufandan önce dünyanın neye benzediğini, atalarımızın gördüğü o donmuş, acımasız ve sonsuza dek değişmek üzere olan buzul çağı dünyasını anlamamız gerekiyor. Şimdi 20 bin yıl geriye bir zaman makinesiyle değil, hayal gücünüzle seyahat edelim. Gözlerinizi kapatın ve son buzul çağının mutlak zirvesi olan o dönemi, son buzul maksimumu sırasındaki dünyayı hayal etmeye çalışın. Ne görüyorsunuz? Eğer bugünkü dünyanın biraz daha soğuk ve biraz daha karlı bir versiyonunu hayal ediyorsanız, gerçeğin yanından bile geçmiyorsunuz demektir. 20 bin yıl önceki gezegen, bildiğiniz dünya ile karşılaştırıldığında neredeyse tanınmaz haldeydi. Bu sadece biraz daha uzun süren bir kış mevsimi değildi. Bu, temelden,
kökünden farklı bir dünyaydı. Buzun tüm kıtaları fethettiği ve onları binlerce yıl süren donmuş bir esaret altında tuttuğu bir dünyaydı. Kuzey Amerika ile başlayalım. Bugün New York'tan Chicago'ya kadar kar fırtınaları dışında hiçbir tehlike görmeden rahatça araba sürebilirsiniz. Ancak o zamanlar tüm o rota kalın bir buz tabakasının altına gömülüydü. Sadece birkaç metre veya birkaç düzine metre buzdan bahsetmiyoruz. Bazı yerlerde kalınlığı 3 kilometreyi aşan devasa buz tabakalarından bahsediyoruz. 7 tane dev gökdeleni üst üste koyduğunuzu hayal edin. Yine de o buzun zirvesine ulaşamazsınız. Bu etrafından dolaşabileceğiniz sıradan bir buzul değildi. Bu, Kuzey Buz Denizi'nden başlayıp bugünkü New York şehrinin bulunduğu yere, büyük gölleri geçip Kanada'nın neredeyse tamamını ve Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzeyini kaplayan kıta büyüklüğündeki Laurentides buz tabakasıydı. Tüm bu buzun ağırlığı o kadar büyüktü ki, aslında dünyanın kabuğunu aşağı doğru bastırıyor, tıpkı baş parmağınızı yumuşak bir kile bastırır gibi altındaki sert kayayı deforme ediyordu. Avrupa'nın durumu da hiç farklı değildi. İskandinav buz tabakası tüm Norveç'i, İsveç'i, Finlandiya'yı kaplıyor, güneyde Almanya'ya ve doğuda Rusya'ya kadar uzanıyordu. Britanya ve İrlanda, Britanya-İrlanda buz tabakasının altına gömülmüştü. 20 bin yıl önce Londra'yı ziyaret etmek isteseydiniz, önce 1,5 kilometrelik katı bir buzu kazmanız gerekirdi. Asya'nın Sibirya'yı kaplayan kendi buz tabakaları vardı. Güney Amerika'nın güney bölgeleri buzullarla kaplıydı. Hatta bugün ekvatora yakın, yemyeşil ve ılıman olan dağ sıraları bile, modern buzul alanlarından binlerce metre daha aşağıya uzanan devasa buzullarla kaplıydı. Ancak asıl akıllara durgunluk veren şey şudur. Tüm bu devasa buz kütleleri bir yerlerden gelmek zorundaydı. Su birdenbire hiçlikten var olmaz. O devasa kıtasal buz tabakalarında hapsolmuş her bir damla nem, on binlerce yıl boyunca yağıp hiç erimeyen karlar sayesinde okyanuslardan çekilmişti. Yıldan yıla, yüzyıldan yüzyıla, bin yıldan bin yıla su denizlerden buharlaştı, buz tabakalarının üzerine kar olarak düştü ve orada donmuş bir halde su döngüsünden tamamen çıkarılarak hapsedildi. Buradaki sayılar, insan zihninin kavramakta zorlanacağı kadar büyüktür. Son buzul çağının zirvesinde 50 milyon kübik milden fazla su buza dönüşerek hapsolmuştu. Bu, tüm Kuzey Amerika'daki devasa göllerin toplam hacminin yaklaşık 50 katına eşittir. Bunu başka bir şekilde ifade etmek gerekirse, bugün dünyada kalan tüm buz tabakalarını ve buzulları bir şekilde eritebilseydiniz, küresel deniz seviyesi yaklaşık 70 metre yükselirdi. İşte o buzul çağında deniz seviyeleri bugünkünden tam 120 metre daha düşüktü. 120 metre. Bunun ne anlama geldiğini bir düşünün. Okyanus kıyı şeritleri sadece biraz daha dışarıda değildi. Tamamen kökten farklıydılar. Bugün sular altında olan kıta sahanlığının devasa bölümleri tamamen kuru topraktı. İnsanların yaşadığı, avlandığı, topluluklar kurduğu ve şimdi yüzlerce metrelik deniz suyunun altında kaybolmuş kültürler yarattığı son derece yaşanabilir, bereketli bölgelerdi. Bugün Britanya ile Avrupa arasında yer alan Kuzey Denizi diye bir su kütlesi yoktu. Orası nehirler, ormanlar ve otlaklarla dolu, biyolojik olarak son derece zengin, devasa bir ova olan Doggerland'ti. İngiliz Kanalı bir nehir vadisiydi. Arkeolojik kanıtlar, buranın Thames ve Ren nehirlerinin beslediği Avrupa'nın en büyük nehir sistemlerinden biri olduğunu ve suların modern kıyı şeridinin çok ötesinde Atlas Okyanusu'na ulaşmadan önce bu açık ovadan kuzeye doğru aktığını göstermektedir. Güneydoğu Asya'da ise tüm bölge bambaşka bir görünüme sahipti. Endonezya, Malezya ve Filipinlerin adaları derin okyanus kanallarıyla birbirinden ayrılmış değildi. Sunda sahanlığı adı verilen modern kıyı şeritlerinin yüzlerce kilometre ötesine uzanan devasa bir kara kütlesiyle
birbirlerine bağlıydılar. Güney Çin Denizi'nin büyük bir kısmı kuru topraktı. Aynı coğrafi dönüşüm modeli dünyanın dört bir yanında tekrarlanıyordu. Basra Körfezi bir su kütlesi olarak mevcut değildi. O da bir nehir vadisiydi. Afrika'nın, Avustralya'nın ve Amerika'nın kıyı şeritleri günümüzdeki konumlarından kilometrelerce, bazen düzinelerce kilometre öteye uzanıyordu. Ve tüm o açığa çıkmış topraklar, okyanusun yutmuş olduğu o devasa bölgeler, çorak çöller değildi. Aksine, gezegendeki en üretken, kaynak açısından en zengin çevrelerden bazılarıydılar. Kıta sahanlıkları, besinlerin yoğunlaştığı sığ bölgelerdir. Bu yüzden açığa çıktıklarında da devasa ormanları ve sürülere ev sahipliği yapan otlakları destekliyorlardı. Bu yerler, o dönemde tam anlamıyla birer cennetti. Ancak bu sular altındaki dünyalar hakkında konuştuğumuzda, asıl şaşırtıcı olan sadece suların yükselmesi değildir. Buzul çağı dünyası sadece soğuk değildi. Aynı zamanda bugün bize imkansız görünen yollarla birbirine bağlıydı. Sibirya ile Alaska arasında bugün iki kıtayı 55 metrelik dondurucu bir okyanusla ayıran Bering Boğazı'nın olduğu yerde hiç su yoktu. Beringia adı verilen ve genişliği 1000 kilometreyi aşan devasa bir kara köprüsü, Asya ile Kuzey Amerika'yı kesintisiz bir otlak ekosistemiyle birbirine bağlıyordu. Mamutlar, bizonlar ve yaban atları sürüleri kıtalar arasında özgürce göç ediyor ve insanlar da onları takip ederek Asya'dan Amerika'ya, bugün dünyanın en zorlu okyanus geçişlerinden biri olan bu boğazı yürüyerek geçiyorlardı. Bu kara köprüleri nadir istisnalar değildi. Her yerdeydiler. Bugün okyanuslarla birbirinden ayrılmış hayvanlar, o zamanlar kesintisiz popülasyonların bir parçasıydı. Genetik kanıtlar, bugün farklı kara parçalarında izole olmuş türlerin sadece 15 bin yıl önce bile özgürce melezleştiklerini gösteriyor. Gezegenin coğrafyası kökten farklıydı ve aynı şekilde biyolojisiyle hayvanları da öyleydi. Tanrım, o hayvanlar. Eğer güvenli bir şekilde 20 bin yıl öncesine sadece gözlem yapmak için bile olsa ışınlanabilseydiniz, doğal tarihe değil de fantastik romanlara aitmiş gibi görünen canlılar görürdünüz. Elbette tüylü mamutlar vardı, ancak bunlar nadir veya izole değillerdi. Binlercesinden oluşan sürüler halinde toplanıyor, Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika'nın otlaklarında göç ediyorlardı. Ancak mamutlar sadece bir başlangıçtı. Tüylü gergedanlar vardı. Boynuzları neredeyse 1 metre uzunluğa ulaşabilen, kalın kürklerle kaplı devasa yaratıklardı bunlar. Amerika'da dev yer tembel hayvanları yaşıyordu. Bazı türlerin ağırlığı 3 tonu aşıyordu. Modern filler kadar büyüktüler. Ancak çok daha ağır bir yapıya sahiptiler. Geliptodonlar, yani devasa armadillo benzeri yaratıklar, küçük arabalar boyutundaydı ve kemikleri un ufak edebilecek çivili kuyruklara sahiptiler. Kılıç dişli kediler sadece meşhur Similodon'dan ibaret değildi. Devasa megafaunayı avlamak için özel olarak tasarlanmış uzun köpek dişlerine sahip birden fazla büyük yırtıcı türü vardı. Avustralya'da keseli aslanlar, 2 tondan ağır devasa vombatlara benzeyen diprotodonlar ve 3 metre boyunda uçamayan kuşlar yaşıyordu. Avrupa'da modern boz ayıları gölgede bırakan mağara ayıları ve boynuz açıklığı 4 metreyi bulan dev geyikler dolaşıyordu. Okyanuslar, buzul çağı denizlerinin o dondurucu ama besin açısından çok daha verimli sularına adapte olmuş, bugünün türlerinden bile daha büyük balinalara ve köpek balıklarına ev sahipliği yapıyordu. Bu, soğuğun zayıflattığı bir dünya değildi. Kurak iklimin ve geniş otlakların desteklediği devasa hayvan popülasyonlarıyla dönüştürülmüş, şaşırtıcı derecede zengin bir dünyaydı. Buradaki kilit nokta üretkenlikti. Evet, dünya soğuktu ama aynı zamanda istikrarlıydı. Buzul çağı iklimi 80 bin yıldan fazla bir süre boyunca nispeten küçük değişikliklerle devam etmişti. Bu, jeolojik zamanda sadece kısa bir an değildi.
tüm ekosistemlerin adapte olması, uzmanlaşması ve gelişmesi için fazlasıyla yeterli bir süreydi. Bitki toplulukları, kısa yaz aylarında büyümeyi en üst düzeye çıkaracak şekilde evrimleşmişti. Hayvanlar, geniş bölgelerdeki mevsimsel bereketi değerlendirmelerine olanak tanıyan göç yolları geliştirmişlerdi. Yırtıcılar, dünya tarihindeki en büyük kara hayvanlarını avlamak için stratejilerini kusursuzlaştırmışlardı. Ve Afrika'da evrimleşerek buzul çağı boyunca gezegene yayılan modern insanlar, mamutları sadece mızraklar, olağanüstü bir koordinasyon ve nesilden nesile aktarılan birikmiş bir bilgiyle avlayabilen usta avcılar haline gelmişlerdi. Bu insanlar o zamanlar, şimdi sular altında kalmış olan kıyı şeritleri boyunca, bugün çoğu insanı şaşırtacak kadar büyük sayılarda yaşıyorlardı. Buzul çağı insanlarını genellikle sadece hayatta kalmaya çalışan, nadir ve dağınık topluluklar olarak düşünürüz. Ancak genetik ve arkeolojik kanıtlar aksini gösteriyor. Buzul çağı popülasyonları, özellikle deniz kaynaklarının karasal avcılığı desteklediği kıyı şeritleri gibi elverişli bölgelerde, muhtemelen oldukça kalabalıktı. Sorun şu ki, bu popülasyonları kolayca inceleyemiyoruz. Çünkü yaşadıkları yerler artık sular altında. Buzul çağının sonunda deniz seviyeleri yükseldiğinde, sular sadece boş plajları yutmadı. Yaşayan toplulukları, arkeolojik alanları, insanların yaşadığı tüm bölgeleri boğdular. Yükselen sular, belki de oldukça gelişmiş olan kültürlerin kanıtlarını sildi. Bizi sadece iç kesimlerdeki yerleşim alanlarıyla baş başa bıraktı. Ki bu da, buzul çağı insanının başarılarının tam resmini göstermiyor olabilir. Ancak bazı çıkarımlar yapabiliyoruz. Bulunan bazı alanlar, insanların sanat eserleri yarattığını, karmaşık teknolojiler geliştirdiğini ve yüzlerce kilometreye uzanan ticaret ağlarını sürdürdüklerini gösteriyor. Bitkisel gıdaları işlerken, detaylı ekolojik bilgi gerektiren yöntemler kullanıyorlardı. Sadece mağaralarda veya basit barınaklarda yaşamıyor, aynı zamanda koordinasyon ve çaba gerektiren planlı yapılar inşa ediyorlardı. Hatta bazı yerleşimlerde bu insanların mevsimsel değişiklikleri hassasiyetle takip ettiklerini gösteren astronomik gözlemlere dair kanıtlar bulunuyor. Aynı zamanda bu insanlar inanılmaz derecede dayanıklıydılar. Buzul çağı dünyasında yaşamak, çoğu modern insanın hayatı buna bağlı olsa bile tekrarlayamayacağı beceriler gerektiriyordu. Manzaraları okuyabiliyor, hayvanların hareketlerini tahmin edebiliyor, ne yaptığınızı bilmezseniz sizi günler içinde öldürebilecek topraklarda yıldızlar ve yer işaretleriyle yön bulabiliyorlardı. Her koşulda ateş yakabiliyor, onları eksi 40 derecede bile hayatta tutacak kıyafetler dikebiliyor ve bugün modern tıp olmadan ölümcül olabilecek yaralanmalardan sağ çıkabiliyorlardı. Ve tüm bunları zenginliğine rağmen inanılmaz derecede tehlikeli olan bir dünyada yapıyorlardı. Tehlike sadece soğuktan veya bir hata yaptığınızda sizi kolayca ezecek bir mamuttan gelmiyordu. Asıl tehlike, o görünürdeki istikrarın altında yatan ve her an patlamaya hazır olan temel istikrarsızlıktan geliyordu. Çünkü 20 bin yıl önce yaşayan hiç kimsenin bilemeyeceği bir şey vardı. Buzul çağı dünyası aslında kurulu bir saatli bomba gibiydi. Tüm o devasa buz tabakaları, tüm o donmuş sular sadece öylece durmuyordu. Sadece buzun kendisini değil, altındaki toprağı, etrafındaki iklimi ve en önemlisi arkasında hapsolmuş olan devasa suları içeren karmaşık bir sistemin parçasıydılar. Buz tabakaları binlerce yıl boyunca ilerleyip geriledikçe devasa buldozerler gibi manzarayı kazımış ve oymuşlardı. Bazı yerlerde bu devasa kazılar, doğal barajlar, yani devasa miktarda erimiş buzul suyunu geride tutan dev buz bariyerleri oluşturmuştu. Bunlar küçük göletler değildi. Bunlar, bugün Kuzey Amerika'daki tüm devasa göllerin toplamından daha fazla su barındıran, buzul gölleri adı verilen iç denizlerdi. En büyüğü, bugün Kanada'nın orta kesimlerinde ve Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzeyinde yer alan devasa
Agassiz Buzul Gölü'ydü. En geniş halinde 170 bin mil kareden fazla bir alanı kaplıyordu ve bugünkü göllerin tümünden daha fazla suyu tek başına içinde barındırıyordu. Tüm o devasa su kütlesi, yüzlerce metre yüksekliğindeki donmuş bariyerler, yani buz barajları tarafından yerinde tutuluyordu. Bu barajlar, soğuk kaldıkları sürece sağlamdılar. Ama erimeye başlarlarsa, felaket getirme potansiyeline sahiptiler. Ve buzul tabakalarının çevresine dağılmış başka buzul gölleri de vardı. Montana'daki Missoula Buzul Gölü, British Columbia'daki Columbia Buzul Gölü, Avrupa ve Asya'daki onlarca daha küçük göl. Her biri devasa bir potansiyel enerji rezervuarıydı. Sadece buz ve kayayla tutulan milyonlarca kübik mil sudan bahsediyoruz. Bu devasa buz barajlarının aşağısında, vadilerde yaşayan insanların onların varlığından haberi bile yoktu. Nasıl olabilirdi ki? Göller onlardan yüzlerce kilometre uzakta, buzun çok ötesinde, binlerce yıldır hiçbir insanın ayak basmadığı bölgelerdeydi. Buzul çağı dünyası o kadar uzun zamandır istikrarlıydı ki, kimse onun değişebileceğini hayal bile edemezdi. Soğuk, dünyalarının doğal haliydi. Buz tabakaları, tıpkı dağlar kadar değişmez olan o manzaranın kalıcı parçalarıydı. Ancak değişim çok yakındı. İlk başlarda belirsiz, bir insan ömrü içinde zar zor fark edilebilecek kadar yavaş bir değişim ama geri dönülemez bir şekilde felaket getirecek bir dönüşüme doğru ilerliyordu. Dünyanın yörüngesel döngüleri, binlerce yıl önce buzul çağını tetikleyen aynı döngüler, bir kez daha değişiyordu. Sıcaklıklar hafifçe artıyor, binlerce yıldır hapsolan sular uyanmaya hazırlanıyordu. Ve o devasa buz barajları yıkıldığında, insanlığın tanık olacağı hiçbir şeye benzemeyen o büyük felakette başlayacaktı. Tüm bu hikayede asıl ürpertici olan kısım şudur. Buzul çağının sonu öylece yavaş yavaş ve huzur içinde gelmedi. Gezegen bir anda ısınmadı. Sular yavaşça yükselmedi. Her şey tökezledi, duraksadı ve sonra olabilecek en dramatik şekilde o acil durum frenine son bir kez daha basıldı. Tam gezegen buzları üzerinden atıp daha sıcak, daha istikrarlı bir iklime geçmeye hazır görünürken her şey bir anda tersine döndü. Bu genç Dryas adı verilen, hiç kimsenin, hiçbir canlının öngöremeyeceği o büyük donmanın ve nihayetinde insanlık tarihinin en büyük tufanını serbest bırakacak olan devasa düdüklü tencere etkisinin hikayesidir. 13 bin yıl öncesini hayal edin. Kuzey Yarımküre'de yaşayan bir insansanız, son 2000 yıldır hayat giderek daha iyiye gidiyordur. Kolay değil, rahat değil ama kesinlikle daha iyi. On binlerce yıldır Kuzey Amerika ve Avrupa'nın devasa bölümlerini kaplayan buzullar sonunda geri çekilmeye başlamıştır. Yaz sıcaklıkları artıyor, büyüme mevsimleri uzuyordur. Manzaraya hakim olan donmuş tundraların yerini yavaş yavaş otlaklar ve ormanlar alıyor, hayvanlar değişen bitki örtüsünü takip ederek kuzeye doğru ilerliyordur. İnsanlar, yani atalarınız da onları takip ediyordur. Bin yıllar boyunca buzun altında kilitli kalmış yeni topraklara doğru genişliyorlar, bu değişen dünya için yeni avlanma stratejileri geliştiriyorlardır. Muhtemelen en kötüsünün geride kaldığını, buzul çağını atlattıklarını ve artık giderek daha misafirperver hale gelen bir gezegene uyum sağlamanın tadını çıkardıklarını düşünüyorlardır. Sonra, 12.900 yıl önce her şey aniden değişti. Bir insan ömrü içinde, hatta belki de çok daha kısa bir sürede ısınma durdu. Yavaş yavaş veya insanların hazırlanabileceği uyarı işaretleriyle değil, aniden. Sanki biri devasa bir şalteri kapatmış gibi sıcaklıklar hızla düştü. Kuzey Yarımküre'de yaz sıcaklıkları bazı bölgelerde 15 dereceye kadar çakıldı. Jeolojik kayıtlar bunun sadece 10 yıl gibi kısacık bir sürede gerçekleşmiş olabileceğini gösteriyor. Bunu yaşamanın nasıl bir şey olduğunu bir düşünün. Bir nesil giderek ılımanlaşan yazlar ve kısalan kışlar yaşıyor.
Hemen sonraki nesil, ormanların yok oluşunu, otlakların yeniden donmuş tundraya dönüşünü ve buzların tekrar ilerlemeye başlayışını izliyor. 2000 yıldır geri çekilen buzullar aniden sabitlendi ve birçok yerde tekrar büyümeye başladı. Bu aslında olmaması gereken bir şeydi. Buzul çağlarını yönlendiren yörünge döngüleri, yani dünyanın farklı bölgelerinin ne kadar güneş radyasyonu alacağını kontrol eden Milankovic döngüleri, hala ısınmayı işaret ediyordu. Gezegenin ısınmaya devam etmesi gerekiyordu. Bunun yerine dünya tam 1300 yıl sürecek yeni bir derin dondurucu evresine girdi. Bilim insanları bu dönemi, o zamanların Avrupa polen kayıtlarında aniden beliren Dryas octapetala adlı küçük bir kuzey kutbu çiçeğinden dolayı genç Dryas adını veriyorlar. Bu çiçek, yüzyıllardır Avrupa'dan kaybolmakta olan o sert, soğuk koşullarda gelişen bir tundra uzmanıdır. Onun jeolojik kayıtlarda aniden yeniden ortaya çıkması, geçmişten gelen bir mesaj gibidir. Soğuk geri dönmüştü ve çok sert bir şekilde dönmüştü. Peki ama neden? Isınmakta olan bir gezegeni aniden nasıl dondurursunuz? Güneşi öylece kapatamazsınız. Yörünge döngüleri o kadar hızlı değişmez. 10 yıllardır bilim insanlarını çıldırtan gizem tam da buydu. Bu ani donmayı açıklamak için öne sürülen 3 ana teori vardır. Birincisi, meteor çarpması hipotezidir. 2007 yılında bir grup araştırmacı, genç Dryas'ın 12.900 yıl önce Kuzey Amerika üzerinde patlayan bir kuyruklu yıldız veya asteroid tarafından tetiklendiğini öne sürdü. Fikir şuydu: çarpma, atmosfere devasa miktarda enkaz fırlatmış, güneş ışığını engellemiş ve gezegeni hızla soğutmuştu. Bu, 66 milyon yıl önce dinozorları öldüren mekanizmanın aynısıydı. Sadece daha küçük ölçekteydi. Kanıt olarak, jeolojik kayıtlarda tam bu döneme ait, orada olmaması gereken malzemeler içeren bir katman gösterilir. Aşırı basınç ve sıcaklık altında oluşan nanoelmaslar, erimiş kayaçların oluşturduğu minik manyetik kürecikler, devasa orman yangınlarına işaret eden is ve karbon. Destekçiler, bunun kozmik bir çarpışmanın imzası olduğunu savunurken, eleştirmenler, bu malzemelerin volkanik patlamalar gibi başka süreçlerle de oluşabileceğini söylüyor. İkinci teori, devasa volkanik patlamalardır. Volkanlar atmosfere kükürt dioksit ve kül pompalayarak büyük bir patlamadan sonra yıllarca, hatta 10 yıllarca sürebilen bir soğuma etkisi yaratırlar. O dönemde birkaç büyük volkanik olay yaşanmıştı. Ancak sorun şu ki, 1300 yıllık bir soğumaya neden olacak kadar büyük patlamaların jeolojik kanıtlarını henüz bulamadık. Bu yüzden volkanizma katkıda bulunmuş olsa da muhtemelen ana itici güç değildi. Bizi en çarpıcı olan üçüncü teoriye getiren şey ise patlı su darbesi hipotezidir. Ve burası işlerin gerçekten ilginçleştiği yerdir. Çünkü bu teori doğrudan daha sonra gelecek olan tufanla bağlantılıdır. İşleyiş şöyledir: buzul çağı sona ererken geri çekilen buzullardan gelen devasa miktardaki eriyik suları büyük göllerde toplanıyordu. Ancak bunlar bildiğimiz normal göller değildi. Modern ülkelerin boyutlarında iç denizlerden bahsediyoruz. En büyüğü olan Agassiz Buzul Gölü'nü hatırlayın. Bu devasa su kütlesi, yüzlerce metre yüksekliğindeki buzul duvarları, yani buz barajları tarafından tutuluyordu. Tatlı su darbesi hipotezi, 12.900 yıl önce bu buz barajlarından birinin feci şekilde çöktüğünü söyler. Agassiz Gölü'nden gelen milyarlarca galon tatlı su, aniden Kuzey Atlantik Okyanusu'na boşaldı. Peki bunun önemi nedir? Dünyanın iklimini düzenleyen okyanus dolaşım sistemi, deniz suyundaki yoğunluk farklılıklarına dayanır. Kuzey Atlantik'teki soğuk ve tuzlu su ağırlaşarak dibe çöker ve okyanus tabanı boyunca güneye doğru akar. Tropiklerden gelen sıcak suysa onun yerini almak üzere yüzey boyunca kuzeye akar. Bu taşıma bandı, ekvatordan Kuzey Atlantik'e devasa miktarda ısı taşır. Avrupa'nın aynı enlemdeki diğer yerlerden çok daha sıcak olmasının nedeni tam olarak budur. Ancak bu dolaşım sisteminin bir kapatma düğmesi vardır.
Tatlı su, tuzlu sudan daha az yoğundur. Kuzey Atlantik'e aniden devasa miktarda tatlı su dökerseniz, tuzlu suyun dibe çökmesini engelleyen bir yüzey katmanı oluşturur. Taşıma bandı durur, ısının kuzeye akışı kesilir ve tüm kuzey yarımküre aniden dondurucu bir soğuğa gömülür. Jeolojik kanıtlar bu senaryoyu güçlü bir şekilde desteklemektedir. Kuzey Atlantik tortu çekirdeklerinde tam da bu döneme ait ani bir tatlı su akınını gösteren katmanlar vardır. Ve bu durum, buzul çağının sonundaki ilk büyük felaketti. Zaten ısınan bir dünyaya alışmaya başlayan atalarınız, aniden geri dönen dondurucu soğuklarla baş başa kaldılar. Avladıkları hayvanlar ölmeye veya göç etmeye başladı. Topladıkları bitkiler artık büyümüyordu. Bu devasa mamutları avlama konusunda uzmanlaşmış bazı insan popülasyonları için kelimenin tam anlamıyla bir yok oluş olayıydı. Arkeolojik kanıtlar bu dönemde insan nüfusunun azaldığını, yerleşim yerlerinin terk edildiğini ve şiddetli bir açlık çekildiğini göstermektedir. Ancak genç Trias'ı hikayemiz için bu kadar önemli kılan şey, sadece her şeyi yeniden soğutması değildi. Bütün erime sürecini sıfırladı. O buz barajlarının arkasındaki göller tekrar dolmaya başladı. Sızıntı yapan buz barajları yeniden donarak eskisinden daha kalın, daha güçlü hale geldiler. Yüzey sıcaklıkları düşse bile dünyanın yörüngesinden kaynaklanan temel ısınma eğilimi hala oradaydı. Buzullar alttan alta erimeye devam ediyor, eriyik sular birikiyor ve basınç her geçen gün artıyordu. 1300 yıl boyunca bu düdüklü tencere kaynamaya devam etti. İnsanlar, doğal tarihin en büyük saatli bombalarının yanı başında yaşadıklarından habersiz, hayatta kalma mücadelesi veriyorlardı. Ve sonra 11.600 yıl önce her şey tekrar değişti. Atlantik dolaşımını durduran tatlı su darbesi sonunda dağıldı. Sistem tekrar açıldı. Isı yeniden kuzeye akmaya başladı ve sıcaklıklar 1300 yıl önce düştüğünden bile çok daha hızlı bir şekilde yükseldi. Bazı jeolojik kayıtlar, genç Trias'ın sonundaki ısınmanın 10 yıldan daha kısa bir sürede gerçekleştiğini öne sürüyor. Bir yıl buzul çağı koşullarıyla boğuşurken, 10 yıl sonra modern bir iklimde yaşıyordunuz. 1000 yıldır sabit olan buzullar, aniden yaz sıcaklıklarının yüzyıllardır olduğundan 15-20 derece daha sıcak olduğu bir dünyada buldular kendilerini. Ve o devasa buz barajları, arkalarındaki iç denizlerle birlikte artık bu ani, şiddetli ısınmaya daha fazla dayanamayacaktı. Kıyamet artık kapıdaydı. Genç Trias'ın ardından gelen bu ani ısınma, on binlerce yıl boyunca birikmiş devasa buz barajlarının sonunu getirdi. Isınma ilerledikçe buzlar yumuşadı, çatlaklar oluştu. Yüzlerce kübik mil suyun uyguladığı o inanılmaz basınç, zayıf noktalardan sızmaya başladı. Daha sıcak su, buzun içinden aktıkça bu kanalları genişletti ve barajları içeriden eritmeye başladı. Sonra bir gün, devasa Agassiz Buzul Gölü'nün veya başka bir iç denizin güney ucunda o kritik buz duvarı nihayet çöktü. Nasıl başladığını tam olarak asla bilemeyeceğiz. Belki sadece küçük bir çatlakla, belki de devasa bir kayma ile. Ancak ondan sonra ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Çünkü kanıtlar, yeryüzüne devasa harflerle bir daha asla silinmemecesine kazınmış durumda. O devasa buz duvarı kırıldığında saniyede milyarlarca galon su o boşluktan dışarı patladı. Su sadece akmadı, kelimenin tam anlamıyla infilak etti. İlk dalga, saatte 130 kilometreden fazla bir hızla hareket eden, yüzlerce metre yüksekliğinde devasa bir su duvarıydı. Yolu üzerindeki hiçbir şey hayatta kalamadı. Ağaçlar köklerinden söküldü, ev büyüklüğündeki devasa kayalar kilometrelerce sürüklendi, koca tepeler dakikalar içinde aşınarak altındaki çıplak ana kayaya kadar kazındı. Bu olay, Kuzey Amerika'da Missoula taşkınları olarak bilinen, ancak aslında birden fazla devasa gölün patlamasıyla yaşanan
küresel bir felaketler zincirinin sadece başlangıcıydı. Amerika'nın Pasifik kuzeybatısında yer alan Scablands bölgesi, bu mega taşkınların yara izlerini bugün bile mükemmel bir şekilde korumaktadır. Bugün o bölgenin üzerinde uçarsanız, Mars yüzeyine benzeyen bir manzarayla karşılaşırsınız. Katı bazalt kayaya oyulmuş devasa kanallar, bazıları neredeyse 300 metre derinliğinde ve onlarca mil genişliğindedir. Kurumuş vadilerin ortasında devasa anıtlar gibi duran, daha sert kaya adaları ve manzarada oluşan devasa su dalgası izleri. Tarihte kaydedilmiş en büyük tsunami'yi bile cüce bırakacak kadar devasa dalgalar, çamur ve kayaları sürükleyerek yeryüzünü yeniden şekillendirmişti. Bu sular öyle güçlüydü ki, saatler içinde Niagara şelalesinden 10 kat daha büyük geçici şelaleler yarattılar. Taşkınların kükremesi yüzlerce kilometre öteden duyulabilir, havaya kalkan su spreyi atmosferde günlerce kalabilirdi. Eğer o vadilerde veya o nehir yataklarında yaşayan insan toplulukları varsa, bu devasa su duvarı karşısında hiçbir şansları yoktu. Dakikalar içinde tüm yerleşim yerleri, avlandıkları topraklar ve bütün bir nesil yeryüzünden silinmiş olmalıydı. Ve bu sular sadece aktıkları yerleri kazımakla kalmadılar. Trilyonlarca ton tatlı su okyanuslara boşaldığında deniz seviyeleri dünya çapında muazzam bir hızla yükseldi. Küresel deniz seviyesi bu dönem boyunca toplamda 120 metre yükseldi. 30 katlı bir binadan daha yüksek bir su duvarının kıyıları yuttuğunu düşünün. On binlerce yıldır insanların evi olan sığ kıta sahanlıkları, nehir vadileri ve geniş ovalar sonsuza dek denizin dibine gömüldü. Doggerland, sular altında kalarak Britanya'yı Avrupa'dan kopardı ve bir adaya dönüştürdü. Sundaland parçalanarak Endonezya ve Filipinler takımadalarını oluşturdu. Basra Körfezi sularla doldu. Asya ile Kuzey Amerika'yı bağlayan Beringia Kara Köprüsü tamamen yok oldu. Bu sadece jeolojik bir değişim değildi. Bu, okyanus kıyılarında yaşayan her bir insan topluluğu için dünyanın kelimenin tam anlamıyla sonuydu. Nesiller boyunca aynı sahilde yaşamış, aynı nehirde balık tutmuş ve atalarını aynı tepelere gömmüş olan insanlar, denizlerin amansızca yükselişini izlediler. Belki sular bir günde köylerini yuttu, belki de birkaç ay içinde tüm avlakları deniz tabanına dönüştü. Hayatta kalabilenler daha yüksek yerlere, dağlara ve iç kesimlere kaçtılar. Ve arkalarında suyun altında kalan o zengin, bereketli dünyayı bıraktılar. Kaçarken sadece hayatlarını değil, aynı zamanda bu eşsiz dehşetin anısını da yanlarında götürdüler. Belki de bazı tufan efsanelerinin derinlerinde, böyle gerçek su baskınlarının ve kıyı kayıplarının çok eski izleri vardır. Gılgamış'ın, Nuh'un, Manu'nun, Deukalyon'un ve dünyanın farklı yerlerindeki yerli toplulukların anlattığı hikayeleri tek bir olaya indirgemek doğru olmaz. Her kültürün kendi coğrafyası, kendi inancı ve kendi hafıza biçimi vardır. Yine de buz barajlarının patladığı, okyanusların yükseldiği ve kıyıların insan ömrü içinde değiştiği bir dünyada, suyun insan hafızasında bu kadar güçlü bir yer tutması şaşırtıcı değildir. Atalarımız gördükleri taşkınları, kaybolan kıyıları ve yer değiştirmek zorunda kalan toplulukları ateş başında anlatmış olabilir. Zaman geçtikçe gerçek felaketlerin hatırası efsanelere, efsaneler de tanrıların, cezaların ve yeniden doğuşun büyük hikayelerine dönüşmüş olabilir. Bu geceki yolculuğun sonunda, eğer buzulların çözülüşü, yükselen denizler ve suların altında kalan eski yurtlar zihninizde bir iz bıraktıysa, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarda bu hikayeyi nereden dinlediğinizi ve size en güçlü gelen sahnenin hangisi olduğunu paylaşabilirsiniz. Doggerland'in yavaşça kaybolan ovaları mı, Sundaland'in sulara gömülen kıyıları mı, yoksa taşkınların ardından yeniden yola çıkan insanlar mı? Bütün bu anlatıların ardında tek bir sakin gerçek duruyor. Dünya değişir, kıyılar yer değiştirir.
Ama insan hafızası, suyun çekildiği yerde bile bir iz bırakmaya çalışır. Şimdi zihninizin bu eski kıyılarda yavaşça dinlenmesine izin verin. İyi geceler ve derin uykular.